Merhaba arkadaşlar. Dün evimizdeki elektronik eşyaların basit bir şekilde nasıl tamirini yapabildiğimizle ilgili bir video hazırlamıştım sizlere. Bunun için arkadaşlar bu test cihazımı kullanmıştım. Yani avometremi kullanmıştım. Bu avometremde arkadaşlar diyot konumunu almıştım ve buzzer sesini duymuştum. Bip sesini duyarsak eğer sağlamdır demiştim. Bazı arkadaşlarım bana çok kızmış. Yani senin test cihazın var. Bunu test edebiliyorsun ama bizim test cihazımız yok. Ve test cihazları da çok pahalı demişler arkadaşlar. Ben de arkadaşlar gayet haklı olduklarını düşünüyorum. Çünkü gerçekten pahalı. Bu kadar pahalı bir cihaza gerek yok. Eğer elektrikçi de değilseniz bu cihaza gerek yok arkadaşlar. Şimdi ben size çok basit bir şekilde ve çok ucuz, az maliyetli bir test cihazı yapacağım. Bu test cihazı arkadaşlar 5 liraya bile mal olmayacak diyebilirim. Bunun için kullanacağım malzemeler arkadaşlar 2 tane 10 milimetrelik şırınga arkadaşlar. 2 tane çivi ve bir tane şöyle basit bir led diyot, kırmızı led diyot. Bir parça kablo. Hepinizde zaten evinde bir parça kablo muhakkak vardır. Bunun için herhangi bir para ödemenize gerek yok. Bir tane ekstradan şırınga lastiği var arkadaşlar. Bunu da kullanacağım. Pilleri zaten saymıyorum. Çünkü piller benim cihazımda da var. Üstelik benim cihazımdaki pil 9 voltluk bir pil. Bu pile göre çok pahalı bir pil arkadaşlar. O yüzden pilleri saymıyorum. Bunlar cihazınız varsa da pilini muhakkak değiştirmek zorundasınız. Aldığımız malzemeler, yani kullanacağımız malzemeler 2 tane şırınga, 2 tane çivi, bir tane led diyot, bir parça da kablo arkadaşlar. Burada sizin para vereceğiniz en fazla 5 liradır diye düşünüyorum. O da şu 2 tane şırınga ve led diyot arkadaşlar. Hemen arkadaşlar test cihazımızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi şırıngalarımı içini çıkartıyorum. Üzerindeki lastikleri çıkartıyorum arkadaşlar. Bu lastikleri kullanacağım. Şu parçalara ihtiyacım yok. Onları ayırıyorum. Şimdi arkadaşlar şırıngamın içerisine bir tane çivimi atıyorum. Bakın şöyle karşıya geçti. Diğerini de içerisine çivimi atıyorum. Bu biraz sıkı geçecek. Şöyle. Evet, bastırdım. Sıkıntı yok. Aslında sıkı geçmedi de bastırmak gerekebiliyor arkadaşlar. Şimdi bu kablomu arkadaşlar ikiye ayıracağım. Bu benim 2 çarpı 0.75. Ben bunun bir tanesini ayırıyorum. Zaten test cihazımda sadece bir tanesini kullanacağım. Ama diğerinin de içini kullanacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kabloyu sıyırıyorum. Çünkü içerisindeki bakırı kullanacağım. Evet arkadaşlar, kablomun içerisindeki bakırı çıkarttım. Şimdi bu bakırdan şöyle bir parça keseceğim. Çok fazla uzun bir parça kesmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle şuradan kessem yeterli olacak. Şu parçayı arkadaşlar şöyle parmağımda doluyorum. Ve bir tane şırıngamın içerisine atıyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki çivime değmiş oldu. Bir tane pilimi içerisine yerleştiriyorum. Buradaki iletken çiviye teması sağlayacak. Hemen arkasına bir tane şırınga lastiği kullanacağım. Ve aynı zamanda buraya ben kırmızı ledimi de yerleştireceğim. Kırmızı ledimin ayakları önemli arkadaşlar. Uzun olan ayak artı tarafına gelecek. Kısa olan ayak ise eksi tarafına gelecek pilimizin. Şimdi ben uzun olan ayağı değil de kısa olan ayağı şuradan deleceğim arkadaşlar. Bakın şuradan deldim. Ve buraya da arkadaşlar aynı şekilde şuraya bakır kablo dolduracağım arkadaşlar. Bir miktar bakır kabloyu şöyle. Evet arkadaşlar, bakın bakırı buraya yine doldurdum. Şimdi arkadaşlar diğer bacağını da
Yine şırınga lastiğimizin bu sefer diğer parçasına geçireceğim. Bakın yine şırınga lastiğimden geçirdim. Buraya da arkadaşlar diğer iletkenimi bağlayacağım. Şöyle iletkenimi videonun başında ayırmıştım. Şimdi bu iletkenimi biraz sıyırıp şöyle ledimizin bacağına dolayacağım. Şimdi arkadaşlar hazırlamış olduğumuz bu şırınga lastiklerini şırıngamızın içerisine yerleştiriyoruz. İçerisinde pilimiz vardı ve şurada bir bakır kablo vardı arkadaşlar. Onun arka tarafına şöyle lastiklerimizi de yerleştiriyoruz. Şu şırınga lastiğimizin iç kısmını arkadaşlar silikonlayabiliriz. Ama şu kenar kısımlarını silikonlamayacağız. Çünkü pilimiz bittiğinde pilimizi çıkartmak için buradan tıpayı çektiğimiz zaman pilimiz de dışarı gelecek. Ama tabi isterseniz yine burayı da silikonlayabilirsiniz. Hani oradan çıkmaz. Ama burayı biraz tornavidayla kanırtırsanız silikonunuzu kopartıp yine pilinizi değiştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diğer şırıngamı elime aldım. Bu şırıngaya da yine aynı şekilde çivimizi yerleştirdik. Ve oraya da içerisine hafif biraz bakır tel koyacağız. Aynı öbür şırıngada yaptığımız gibi. Şöyle arkadaşlar bakır telimi içine attım. Bakın. Şimdi pilimizi arkadaşlar buraya ters koyacağız. Az önce artı tarafı aşağıya gelmişti. Yani şuradaki artı kısmı şöyle aşağıya gelmişti. Şimdi ters koyuyoruz pilimizi. Buraya arkadaşlar bu kez koyacağımız bakır tel aslında diğer hazırlamış olduğumuz şırınganın kablosu arkadaşlar. Bu kabloyu buraya yerleştirmemiz lazım. O yüzden buraya yine şırınga lastiğimizi kullanacağız. Şırınga lastiğimi deleceğim ben buradan ve kablomu buradan geçireceğim. Şimdi bu kablomu biraz sıyırıyorum. Evet, bu kadar yeterli. Bu kablomu da arkadaşlar şırınga lastiğimin içerisinden geçireceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada benim sıyırmış olduğum bakır teli şöyle kıvırıyorum. Ve yine şöyle içerisine doldurmuş oldum. Şimdi arkadaşlar bu az önce hazırlamış olduğum şırınganın üstüne bunu yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, test cihazımızı tamamladık. Bunu sağlamlaştırmak için buraları silikonlayabilirsiniz. Şu arka kısımları silikonlayabilirsiniz. Ben şu an silikonlamayacağım. Çünkü piller bittiği zaman pilleri yeniden değiştirebilmek için silikonlamayacağım. Ama tabi buradan kablolar çıkarsa, beni zor duruma düşürürse o zaman ben de silikonlayabilirim. Şimdi arkadaşlar biz test edelim bu cihazımızı gerçekten kullanışlı mı? Gerçekten işe yarıyor mu? Bakın, ikisini prop olarak düşüneceksiniz. Bu çivileri birbirine değdirdiğim zaman bakın led yanıyor arkasında. Yani bizim test cihazımız çalışıyor arkadaşlar. Burada bazen sönüklük yapabiliyor. Şurada temas sıkıntısı arkadaşlar. Yani bu diğer ölçü aletlerinde de oluyor. Yani şurada bazen titreme yapabiliyor. Ama normalde sıkıntı yok. Cihazımız gayet güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen bir test yapalım. Bakın şurada bir tane fişimiz var. Ve bu fişimizdeki kablonun sağlam olup olmadığını test edeceğiz.
Şimdi burada fişimin bir noktasına ben probumu değdiriyorum. Bir tane kabloya değdirdiğim zaman bakın ledimiz yandı. Diğer kabloya değdiriyorum şimdi. Diğer kabloya değdirdiğimde led yanmadı arkadaşlar. Yani bu bizim fişimizin iletkeni bu kabloya enerji veriyor. Ve gayet güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bir kopukluk yok. Şimdi diğerini kontrol ediyorum. Diğerini kontrol ederken de mavi kablomdaki led yanacak. Mavi kablomu bağladığım zaman led yanacak arkadaşlar. Kahverengiye bağlarsam ledim yanmayacak. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar cihazım gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bununla her türlü cihazınızı test edebilirsiniz. Sağlamlık kontrolü yapabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayabilir, yorum yapabilir ve videomuzu paylaşabilirsiniz. Haftada en az 2 video paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu videolardan da anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler.